Herkese merhaba. Sesinizin daha etkileyici, daha güçlü olması için bazı hayat standartlarında olmamız gerekiyor. Hafta içi çalışıyoruz genelde ama bari hafta sonu kendimize biraz özen gösterebiliriz. Yani güzel bir kahvaltı hazırlarız, elimizden ne geldiyse artık. Bu şekilde bir başlangıç yapmak hem ses sağlığı hem de normal genel sağlık açısından çok faydalı olacaktır. Güzel bir kahvaltı ve birkaç saat aradan sonra da diyafram çalışmaları yapılırsa ve bu durum belli bir hayat standardı, hayat tarzı halinde de ilerlerse sesinizin etkileyici ve güçlü olmaması için hiçbir sebep yok. Ardından şu tür şeyler yapmamız gerekir. Sesin en güzel çıktığı yer olan maske sesi dediğimiz ön bölgeden sesimizin alıştırmasını yapmalıyız. O da şöyle olur. Derin bir diyafram nefesi aldıktan sonra M sesini çıkarmaya çalışacağız. Ağzımız kapalı olacak. M sesi dudaklarda titreşmeye başlayacak. Şöyle. Burun titreyecek, alın da titreyecek. M sesi iç dudaklarda yoğunlaştığında şunu yapacağız. Bu şekilde ağzımızın içini adeta bir konser salonu gibi sesi oradan oraya gezdireceğiz. Titreşimleri yayacağız. Kendine iyi bakan insan, yani bedenine iyi bakan kişi frekans olarak da daha farklı bir frekansta ışıldar. O nedenle bedenine iyi bak, ruhuna iyi bak ve pozitif düşün. Aynı zamanda bedenin sağlıklı olması güçlü bir frekansla yayacağı için kişinin ruh hali de daha neşeli, daha mutlu bir yapıya bürünür. Ve bu özellikle konuşmada, tonlama esnasında ve vurgularda büyük bir öneme sahiptir. Yani neşeli ve mutlu bir insanın konuşmasıyla depresif bir insanın konuşması, tonlamaları aynı değildir. O nedenle tüm bunlar dediğimiz gibi ses sağlığını direkt etkileyen şeyler. Yani ruh halimizde dengeye gelecek. Dengeli bir ruh halindeysek daha mutlu, daha pozitif oluruz. Ve bu da konuşmada özellikle tonlamalarda bizi öne çıkarır. Depresif bir insanın konuşması cansız ve kötü tonlamalarla gerçekleşir. Ancak neşeli, mutlu, pozitif bir insansa daha canlıdır. Bir albenisi vardır konuşmanın. Tonlamayı, vurguları, ses yüksekliğini, kelime dağarcığını iyi kullanan kişiler toplum tarafından daha çok sevilir. Siz de öyle yaparsınız, ben de, herkes. Ancak depresif ise bir kişi konuşması da cansız olur, vurguları kayar, tonlaması kötüdür. Ve pek dinlenmez, sevilmez de. O yüzden sesimizi geliştireceğiz. Ne iş yapıyorsak yapalım, kendimizi birkaç adım öne çıkaracağız. Bu yaptığımız işle de değil, bir hizmet almak istiyorsunuz. Bankaya gittiniz, markete gittiniz. Konuşmanızla öne çıkarsınız. İnsanlar size ister istemez bilinçaltında daha iyi hizmet vermeye çalışırlar. Bunlar güzel şeyler. Kahvaltıya geçebilirim. Hoşça kalın.